Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel, ince bir ipim var. Onunla başlayacağım. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Kullanacağım şiş 3 numara. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. 4 ve 4'ün katları, sonuna da 3 ilmek daha ekleyeceğiz. Şöyle hemen sayalım. Ben kısa bir anlatım yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmekle modeli kurmaya başlayacağım. Birinci ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz, bir sonrakini ters. Yani lastik yapıyorum arkadaşlar. Bir ters, bir düz olarak birkaç sıra lastiğimizi oluşturalım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bu model lastik de istemiyor. Lastiksiz de başlayabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde uygulayabilirsiniz bu modeli. Şöyle ilk sırayı beraber yapalım. Daha sonra ben biraz ilerleteceğim. Lastiğin üzerine de modelimizi hep birlikte kurmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi birkaç sıra tamamlayacağım arkadaşlar. Lastiğimizi tamamladım. Şöyle birkaç sıra bir ters bir düz lastik olarak ördüm. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez de ters olarak örüyorum. Tekrar düz. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. İlmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Ters olarak ördüm. Tekrar düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yani bir ilmeği 3 kez örmüş olduk. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ters ördüm aynı ilmeği. Tekrar düz ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ters, 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi önce düz ördüm, daha sonra ters olarak ördüm, daha sonra düz olarak bir kez daha ördüm. Bir ilmeği 3 kez örmüş oldum. 3 ilmek ters ördüm. Son ilmeğimizde yine aynı işlemi yapıyorum. Bir kez düz ördüm.
Daha sonra bir ters ördüm. Bir kez daha düz örerek şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yer şimdi. Onu 3 ilmek düz olarak örüyorum. Yani üçünü de tek tek düz olarak ördüm. Sıradaki 3 düz ilmeğim var. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi üçünü bir ters örerek kestim. Ön yüzünde artırma yapmıştık. Arka yüzünde 3 ters ördüğümüzü arka yüzünde üçünü bir toplayarak kesiyoruz. Yine ilmek sayımız eski sayısına dönmüş oldu. 3 düz ilmek ördüm. Yani şu tek ilmekten 3 ilmek çıkarttığımı düz olarak örüyorum arka yüzünde. Sıradaki 3 düz ilmeğimi de üçünü bir toplayarak ters örerek kesiyorum yani 3 ilmeği de. 3 düz ilmeklerimiz şu üçlü gruplar halinde olan, yani bir ilmekten çıkarttığımızı her zaman düz örüyoruz arkadaşlar arka yüzünde, bunu unutmayalım. 3 düz ilmeğimize de gelince sıradaki ipi kendimden tarafa alıyorum. Şu şekilde 3 ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. 3 düz, 3 ilmeği ters toplayarak kesiyorum. 3 düz, 3 ilmeği ters toplayarak kestim. Tekrar 3 düz ilmeğim var kenarda. Daha sonra kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydıracağız şimdi. Aslında modelimiz 2 sıradan oluşmakta ama 3 ve 4'te de kaydırmış olarak göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın 3 tane ters ilmeğim var. Yine bunları ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Şu arka yüzünde topladığım bakın tekli ilmeğim var. Önce onu düz ördüm. Daha sonra ters olarak ördüm. Daha sonra yine düz ördüm. Yine burada bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 3 ters ilmek. Sıradaki 3 ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Şu ilmeğime gelince tek olan ilmeğime önce düz ördüm. Daha sonra ters, daha sonra tekrar düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Üçüncü sıra ön yüzünde modelimiz böyle devam etmekte. Aradaki bakın 3 ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şu topladığım tekli ilmeğe gelince ondan 3 ilmek çıkartıyoruz. Önce düz, sonra ters, sonra tekrar düz olarak örüyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekli ilmeğe gelince 3 ilmek çıkartıyorum ondan. Önce düz, sonra ters, sonra tekrar düz örerek bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kenarda 3 ters ilmeğim var. Onları da yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dördüncü sıra son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki 3 tane düz ilmeğim var. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi ters örerek kestim. Üçünü bir ters örerek kestim. Sıradaki şu artırmış olduğum 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3
düz ilmeğimi sıradaki ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Şu artırmış olduğum 3 ilmeği tek tek düz olarak örüyorum. Ve 3 düze geldiğimde tekrar ipimi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği ters örerek kestim. Daha sıradaki 3 ilmeğim düz. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki 3 ilmeğim düz. Düz ördüğüm ilmekler arkadaşlar bir ön yüzünde artırma yaptığım ilmek. 3 ilmeğimi bir ters örerek kestim 3 düzü. Şu üçlü ilmeğime gelince tek tek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Diğer üçlüye geldiğim zaman onu da üçünü bir toplayarak ters örüp kesiyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek ama yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bakın şöyle bir görüntümüz var. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın tek ilmeğim, önce düz ördüm bu ilmeğimi. Daha sonra ters ördüm. Daha sonra tekrar düz ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 3 ters ilmeğim var hemen. Onları yine ters olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Tekli ilmeğe geldiğimde bir arka yüzünde topladığım tek ilmeğim var bakın. Önce düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra ters ördüm. Daha sonra tekrar düz ördüm aynı ilmeği. 3 ters artırma işlemi yapıyoruz burada. Önce düz, aynı ilmekten sonra ters, daha sonra düz olarak aynı ilmeği 3 kez ördüm. 3 ters ilmek, artırma işlemi, önce düz, ters, düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 3 ters arada, yine artırma işlemi, bir düz, bir ters, bir düz olarak bir ilmeği 3 kez ördüm. 3 ters, kenarda son ilmeğim kaldı. Onda da yine artırma işlemi yapıyorum yine. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şurada bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığım kısma geldim. Bunları tek tek düz olarak örüyorum arka yüzünde. 3 ilmeği de düz olarak ördüm. Sıradaki 3 düz ilmeğim var. Onları da üçünü bir şöyle toplayarak ters örerek keselim. Şu üçlü ilmeğe geldiğimde bunları düz örüyorum tek tek. Aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar. 3 düze geldiğimde onları toplayarak ters ördüm ve kestim. Şu bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Onları da tek tek düz olarak örüyorum. Aradaki düz ilmeği üçünü bir ters örerek kestim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımı da tek tek düz örüyorum. 3 ilmek yani düz ördüm. 3 ilmeği topladım, ters olarak kestim. Sıradaki 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. 3. sırada modelimizi kaydırıyorduk arkadaşlar. Bakın model oluşmaya başladı. Bence çok güzel. Bu ipe de çok yakıştı. Zarif şöyle.
İstediğiniz iple yapabilirsiniz. Bu böyle ince bir ipti. 3. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğim bakın ters. Yine ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Arka yüzünde topladığım ilmek, bakın tek ilmek kaldı. Bunu tekrar artırma yapıyorum. Düz ördüm, şişimden çıkarmıyorum. Ters ördüm. Tekrar aynı ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Bu ilmeğime gelince artırma yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi ters. Şu arka yüzünde kestiğim ilmeğe de gelince şöyle tekli önce düz örüyorum. Daha sonra ters, daha sonra tekrar düz olarak bir ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış oldum. 3 ters, bir ilmekten 3 ilmek çıkaralım. Dolama yapmadan arkadaşlar önce düz örüyoruz, ters örüyoruz, tekrar düz olarak bir ilmeği 3 kez örelim. 3 ters ilmek, sıradaki ilmeğimi, tek ilmeğimi tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. Yani tek ilmeği 3 kez örerek 3 ilmek çıkarttım. Kenarda 3 ters ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 4. sıra arka yüzündeyiz. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 düz ilmeğim var bakın. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi şöyle ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. 3 tane ön yüzünde yani artırma yaptığımız ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. 3 düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi kestim ters olarak. Devamındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmeğimi kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Ters örerek kestim. Artırma yaptığım 3 ilmeğimi de tek tek düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşmakta. Evet, 3 düz. Sıradaki 3 düzümüzü ters olarak ördüm ve kestim. Yine 3 düz. Üç ilmeği topladım ve ters olarak kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimizin 2 yüzü de harika. İstediğiniz yüzü de kullanabilirsiniz. Benim bakın 2 yüzü de çok hoşuma gitti. Arka yüzü de böyle bir görüntüsü var. Burada ön yüzü. Sizce hangi taraf daha güzel oldu? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de böyleydi. Bir de ilerlemiş halini göstereyim. Yine aynı iple bunu da 3,5 numara şişle ördüm. Beraber yaptığımızı 3 numara. Şu önce yaptığımı da 3,5'la yaptım. Bunu lastiksiz yaptım. Bakın modelde kıvrılma olmuyor. Lastiksiz de kullanabilirsiniz. Bunu da bir ters bir düz lastikle yaptık beraber. Evet, şöyle kenara bırakayım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Dediğim gibi her iki yüzü de kullanılabilecek harika bir model. Ön yüzü de bu şekilde. Şöyle güzel kabarık kabarık kullanışlı bir model. Bu modelde yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Çocuk, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek kullanışlı ve yapımı da oldukça kolay, güzel bir model. Yazlık örgülerinizde de yazlık iplerle pamuklu, koton, merserize ipleri de kullanarak yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli.
Siz nelerde kullanacaksınız yorumlarda belirtirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.